İşte başlıyoruz. Lupidupidu. Lupidupidu. Bunlardan hepsi olabilir. Lupidupidu. Lupidupidu. Ahbap, galiba... Bildiğimiz gibi hem Esrarengiz Kasaba hem de Rick and Morty serisi insanlar tarafından fazlasıyla ilgi gören bir seriydi. İki seri de fantastik bir dünyaya sahipti ve birbirinden farklı karakterleri barındırıyordu. Hatta bu iki farklı evrenin aslında aynı evrende geçtiğine dair sosyal medyada bir sürü teori ortaya atılmıştı. Açıkçası bu teorileri destekleyecek sahnelerin olduğunu söylemek de mümkün. Ve insan gerçekten de kendine şunu soruyor: Esrarengiz Kasaba ve Rick and Morty gerçekten aynı evrende mi geçiyor? Bu iki efsanevi seride gördüğümüz bağlantılar sadece birer easter egg mi, yoksa çok daha büyük bir teorinin parçası olabilir mi? Bill Cipher'ın gerçekten Rick and Morty evrenine geçmiş olması mümkün mü? Ya da Stanford'ın kayıp eşyaları neden Rick'in portallarından birinden çıkıyor? Tüm bu soruların cevaplarını ve elimizdeki en net kanıtları sizinle paylaşacağım, ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Hata yapıyorsun. Sana her şeyi verebilirim: para, zenginlik, sonsuz güç, kendi galaksini. Lütfen hayır. Neler oluyor bana? Gücü, galaksi, para, ödül, ne oluyor? Her şeyi verebilirim. Hayır ya. Pişmanlık duyulacak bir şey yok. Bilinçaltınızdaki sağlıksız düşüncelerle uğraşıyoruz şu anda. Şimdi Betin Jerry ile ilgili algılarını tarıyoruz. Daha tara sen. Benim için ölü o. Senin için her şey ölü zaten. Ne? Hiçbir şey. Öncelikle iki serinin birbiriyle bağlantılı olduğuna dair birçok teori var ve bunların bazıları gerçek kanıtlara dayanıyordu. Ancak bu bağlantıların resmi olarak doğrulanıp doğrulanmadığı konusunda netleşmek için elimizdeki tüm kanıtları değerlendireceğiz. İki dizinin gerçekten bağlantılı olduğuna dair en büyük kanıt Esrarengiz Kasaba ve Rick and Morty dizilerinde bulunan doğrudan sahne referanslarıydı. Mesela ilk olarak iki evrendeki portal detayı ve kaybolan eşyaları göz önünde bulundurabiliriz. Hatırlarsanız Esrarengiz Kasaba dizisinin 1. sezon 20. bölümünde, yani Gideon Rises adlı bölümde Stanford Pines'in portalı açtığı sahnede bir not defteri, bir kalem ve bir kahve kupası içine çekiliyordu. Dönüp Rick and Morty serisine baktığımızda dizinin 1. sezon 10. bölümünde bizim Rick ve Morty Rick konseyinden kaçtığı bir anda bizim Rick C-137 diğer Rick'leri oyalamak için farklı evrenlere birçok portal açmıştı. Farklı boyuttan Rick ve Morty'lerin bu portalların yanında durduğu bir sahnede aynı not defteri, kalem ve kahve kupası portaldan çıkıyordu. Bu sahneler doğrudan birbirine bağlanmış gibi görünüyor ve bunu bir rastlantı olarak görmek fazlasıyla zor. Yani bunun kasten yapıldığını söylemek olası bir durum. Elbette diğer göz önünde bulundurmamız gereken şey ise Bill Cipher ve Rick'in boyutlar arası geçişleriydi. Hatırlarsanız Esrarengiz Kasaba finalinde Bill Cipher'ın boyutsal çöküş sırasında ölmeden önce aklımı farklı bir yere koyacağım demesi onun başka bir boyutta hayatta olabileceği teorisini destekliyordu. Özellikle Rick and Morty serisinde Bill Cipher'ın çizim halindeki suretini birçok kez görüyoruz. Mesela bunlardan birine örnek vermek gerekirse 2. sezon 7. bölümdü. Bu bölümde bizim Beth ve Jerry'nin çift terapisti için gittikleri uzay tesisinde bir monitörde Bill Cipher'a benzeyen bir figür görmüştük. Eğer bu sahneyi görmek istiyorsanız 2. sezon 7. bölümün yaklaşık 8. dakikasına bakabilirsiniz. Ayrıca bunun gibi serinin farklı bölümlerinde yine Bill Cipher'ın çizim halini birçok kez görüyoruz. Ayrıca eğer Rick and Morty dizisini izleyen biriyseniz Morty'nin kafa patlatanları adlı bölümü birçoğunuz biliyorsunuzdur. Bu bölümü ilk izlediğim zaman ben de anlamamıştım, ancak biraz araştırma yaptıktan sonra yine Esrarengiz Kasaba'ya bir gönderme yapıldığını gördüm. Bildiğimiz gibi burada yer alan tüm anılar aslında Morty'ye aitti. Morty geçmişte yaptığı tüm yanlış tercihlerden ve hatalardan dolayı pişmandı ve bundan dolayı huzursuzluk çekiyordu. Onun için Rick'e bu anıların hepsini sildiriyordu. Ancak bu bölümde arka planda 2 tane tüp gördüm ve bu beni gerçekten şaşırttı. Tüplerin birinde Bill Cipher yazarken birinde de Stanford Pines yazıyor. Elbette biz iki seri arasında hiçbir zaman bir crossover göremedik, ancak demek ki geçmişte bizim Rick ve Morty Esrarengiz Kasaba'ya uğramışlar. Bildiğiniz gibi Rick çoklu evrende istediği gibi dolaşabilen bir karakterdi ve bunu yapması mümkündür. Belki de Morty burada yapmış oldukları maceradan ve Bill Cipher'dan haberdar olduğu için bundan rahatsız olmuş ve bu anıyı sildirtmek istemiş olabilir. Elbette bu Bill Cipher'ın Rick'in boyutlarına bir şekilde erişmiş olabileceğini de düşündürüyor. Öte yandan Esrarengiz Kasaba'nın yaratıcısı Alex Search ve Rick and Morty'nin
serinin eski yaratıcılarından olan Justin Roiland yakın arkadaşlardı. Ne yazık ki eski yaratıcılarından diyorum çünkü Alex Search kendisi hakkında çıkmış olan suçlamalardan dolayı seriyi bırakması gerekmişti. Ancak tüm bunlar yaşanmadan önce, yani Justin Roiland işini bırakmadan önce Alex Search Rick and Morty'de birkaç karakteri seslendirmişti ve iki dizi arasında birkaç kez dostane atıflarda bulunulmuştu. Bu nedenle iki dizinin bilinçli olarak birbirine referans verdiğini biliyoruz. Peki tüm bunlar resmi olarak kanıtlandı mı derseniz, Rick and Morty ve Esrarengiz Kasaba yapımcıları dizilerin aynı evrende geçtiğine dair resmi bir açıklama yapmamıştı. Ancak dizilerin yaratıcıları bu tür bağlantıları bilinçli olarak eğlence amaçlı eklediklerini kabul ettiler. Yani iki dizi doğrudan aynı evrende geçmese de birbirlerine gönderme yapıyorlardı. Baktığımız zaman bu iki evren gerçekten bağlantılı mı? Bunu söylemek mümkündür. Çünkü baktığımız zaman görsel olarak iki serinin de birbirine bağlanan sahneleri vardı. Yapımcılar birbirini referans göstermişti. Karakterler ve boyutsal geçişler benzer mekanizmalar içeriyordu. Ama resmi bir kanıt yoktu. İki dizi aynı evrenin parçası mı? Bunu kesin olarak söyleyemeyiz. Ancak iki yapım hayranların eğlenmesi için kasıtlı olarak birbirine bağlanmıştı. Eğer bu bağlantılar gerçekten aynı evrenin bir parçası olarak düşünülseydi muhtemelen daha net ve doğrudan bir açıklama yapılırdı. Ama bugüne kadar bu konuda ekstra bir açıklama yapılmadığı için elbette tüm bunların easter egg ve dostane referanslar olduğunu söyleyebiliriz. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Rick and Morty ve Esrarengiz Kasaba serisi gerçekten aynı evrende mi geçiyor ve bu iki evren birbiriyle bağlantılı mı? Tüm bu konular hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.